Ben 30 Ekim 1989 tarihinde Hatay'da dünyaya geldim. Tabii biz 6 kardeşiz. Ben bu ailenin 4. çocuğuyum. Doğduğumuz zaman hani köyde imkanlar zaten kısıtlı. Haliyle oradaki imkanlar dahilinde herkesin bir hayali vardı. Biz de küçüklüğümüzde yani 10-11 yaşlarında ilçemizde ya da işte köyümüzde okuyan insanların neler yaptığını gözlemleyerek biz de kendimize hedefler belirledik. Çoğu arkadaşım öğretmen olmak istedi. Biri işte mühendis olmak istedi. Çünkü abisi mühendisti. Kimisi tır şoförü olmak istedi. Bense bir idolüm vardı o zaman. Kendisi işte muhasebe okumuştu ve daha sonra hem mali müşavirlik yapıp hem de uluslararası nakliye şirketi kurmuştu. Daha sonra işte herkes düz liseye giderken ben ticarete gittim. Muhasebe okudum. Muhasebe okuduktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne yolumuz düştü. Üniversitenin son ayında burada Orient Express diye bir firmayla görüşmeye başladım. Kabul edildi. 2008'den sonra orada çalışmaya başladım. Orada yaklaşık 4 yıl çalıştım. Aslen Arap olmam nedeniyle, Arapça ana dilim gibi konuşmam sebebiyle orada Orta Doğu Operasyon Müdürlüğü yaptım. Orta Asya çalışan bir firmada çalışmaya başladım. Oranın da operasyon müdürlüğünü yaptım. Hani yeteri kadar tecrübeye sahip olduğumu düşündüğüm için oradan ayrılıp bir şirketin İstanbul şubeliğini yapmaya başladım. Artent Business 2018 yılında kuruldu. Normalde yabancı bir ortakla beraber kurmaya karar vermiştik. Fakat işte yine ortaklı işlerde sıkıntı yaşayacağımızı düşündüğümüz için daha sonra işte kurulduktan kısa bir süre sonra hisselerin devrini ben komple aldım ve tek başıma devam etmeye karar verdim. Şirketimizde hani tek başına karar alma diye bir şey yok. Bizim şirketimizin bütün elemanları çok değerlidir. Karar alacağımız zaman toplanıp ona göre hep beraber karar alırız. Yani şirketimizde yaptım, oldu, bitti diye bir nüans yok. Çünkü bu şirkette hep beraber para kazanıp hep beraber ekmek yiyoruz. Yani ortak karar alıyoruz genelde çalışanlarımızla. Tabii ki son kararı yine ben veriyorum. Çünkü aralarındaki en tecrübeli insan benim. Artent Business ne iş yapar? Nerelere çalışır? Kiminle çalışır? Bunlara da kısaca bir değinmek istiyorum. Bizim uzmanlık alanımız uluslararası nakliye ve ticaret. Biz müşterilerimizin lojistik ihtiyacını malın hazırlanmasına, paketlenmesine, yüklenmesine, yoldaki transferi ve boşaltılmasına kadar dahil olan bütün işlemleriyle beraber yapabiliyoruz. Yurt dışındaki müşterimizin talebi doğrultusunda gerektiğinde malzemenin alımını, ihracatını da gerçekleştirebiliyoruz. Biz genelde kimlerle çalışıyoruz? Biz genelde inşaat firmaları, gıda firmaları ve proje firmalarıyla çalışıyoruz. Türkmenistan olsun, işte Suudi Arabistan olsun, Dubai olsun, Katar olsun. Buralarda çok yoğun çalışıyoruz. 2012'deki Medine Havalimanı'nın mesela ilk taşımasında ben yer aldım. Faaliyet alanlarımıza gelince genelde yol yapım projeleri ve işte havalimanı projeleri, yani genelde proje taşımacılığı niteliğinde yapıyoruz. Yol yapım çalışmalarında işte asfaltlama makinesi, silindir, wobble, finisher, bu malzemelerin taşımalarında son derece deneyimliyiz. Mesela 2012'de Suudi Arabistan'da yapılan havalimanının
İlk ekipmanlarını biz sevk etmiştik. Daha sonra yine devam ettik tabii. Proje bayağı uzun sürdü. Aşkabat Havalimanı'nın yol yapımında yine ciddi anlamda bir destek verdik. Bunun dışında bu iş makinelerinin satışını yapan firmalarla zaten direkt partner olarak çalışıyoruz. Ve bu firmalar için lojistik çok önemli bir yan dal. Lojistik bu konuda neden çok önemli? Çünkü öncelikle verilen fiyatların neden yanlış olabileceğini veya nasıl yanlış olduğunu anlatayım. İki sebepten dolayı normalde yanlışlık olur. Birincisi verilen mesela iş makinesinin ölçüsünün yanlışlığından kaynaklanır ya da işte varış, yani biri gönderici kaynaklı olur. Biri de nakliyecinin açgözlülüğünden olur. Çünkü elindeki bütün doneler doğruysa bu donelere göre müşterinin satış yapacağını düşünerek hareket etmeli nakliyeci. Çünkü ihracatçı ya da işte iş makinesi satıcısı, tüccar arkadaş satacak ki lojistik de iş yapabilsin, nakliyeci de iş yapabilsin. Biz hep bunu örnek alıyoruz. Yani diyoruz ki hani bizim müşterimiz kazansın, biz de onunla beraber kazanalım. Bizim gayemiz o. Çünkü bu gayede olmadığınız zaman açgözlülük yapıp işte 1'e 5 katarsak biz zaten şu an bu sektör bu duruma geldiği için ciddi anlamda kayıplar veriyor. Yani bizim önceliğimiz önce makinenin satışını sağlayabilecek bir navlun vermemiz. Yoksa bizim daha fazla kazanacağımız bir navlun vermek bu sefer hem göndericiye hem alıcıya ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. Çünkü gönderici diyor ki ben bu fiyattan gönderebilirim. Alıcı diyor ki benim elimde şu fiyat var. Ya da işte komple fiyatı onun içinde veriyor. Makine artı nakliye şu. O zaman diyor ki senin fiyatın yüksek. Bu durumla çok karşılaşıyoruz. Burada en önemli şey verilen detayların doğru olması ve detaylara göre uygun bir şekilde navlun verilmesi. Burada da ikinci önemli olan şey o bölgeye o makineyi taşıyacak en doğru adamı bulmakta sağlanabiliyor bu. Çünkü o bölgenin adamı olmayan bir insanı, mesela siz bir Orta Asyacıya Avrupa yükü verdiğiniz zaman bölgesi olmadığı için yapılabilecek, olabilecek daha doğrusu en ufak problemde bocalayacaktır. Çünkü Orta Asya'nın düzeni ayrıdır, Avrupa'nın düzeni ayrıdır. Avrupa'da 1 sent bile faturanız daha yanlış olduğu zaman ciddi anlamda problem yaşarsınız. Ama Orta Asya'da ve Orta Doğu'da karmaşık bir düzen vardır. Yani o karmaşık düzene ayak uydurursunuz. Avrupa'da ise tamamen nizami bir düzen var. Her şeyin tamamına gitmesi gerekiyor. O yüzden yapacağınız taşımalarda o bölgenin en uygun nakliyecisini bulmak önemli yani. Şimdi demin de belirttiğim gibi Orta Asya'cıya Avrupa'yı yaptıramazsınız. Yaptırsanız da çok pahalı yaptırırsınız ve en ufak problemde bocalarsınız. Doğru firmayı bulduğunuzu düşündüğünüz zaman ikinci olarak bu firmanın nasıl işleyiş göstereceğini bilmeniz de gerekiyor. Çalıştığınız firmanın, çalıştığınız bölgeleri, iyi acentaları, gerekirse şubeleri ve sorun olduğunda üretici çözümü bilmeniz gerekiyor. Bunu da yaşayarak deneyimliyorsunuz zaten. Baktınız bu firmayla alakalı olumlu referanslar var. Kendimiz açısından da söylüyoruz. Mesela biz Orta Doğu'da iyiyiz diyoruz. Orta Doğu'nun nerede iyiyiz? Mesela Irak'ta bizim kendi gümrükleme yapabilme olanağımız var. Suudi Arabistan'da keza aynı şekilde. Dubai'de aynı şekilde. Bahreyn'de, Katar'da aynı şekilde gümrükleme dahil yapabiliyoruz. Oradaki en ufak problemde oradayız. Hemen kendi adamımız var, kendisi müdahale ediyor. Orta Asya'ya geldiğimiz zaman Gürcistan, Azerbaycan,
Türkmenistan, Özbekistan, işte Kazakistan olsun. Buralarda yine kendi acentalarımızla çalışıyoruz. Buralarda bir gümrükleme olanağı yok mesela. Çünkü eski Sovyetlerden ayrıldıktan sonra gümrüklemelerde ciddi anlamda sıkıntılar yaratmaktadır ve sertifika istiyor mesela istenilen mal. Yani orada gümrük yapılacak malın. Aşkabat'ta da mesela kendi ofisimiz var. Aynı şekilde orada kendi ofisimiz var. Orada oluşabilecek gümrüksel vesaire bütün problemlerde mesela yardımcı olabiliyor arkadaşlarımız. Çalışacağınız firmanın mutlaka ama mutlaka orada bir acentası olması gerekiyor. Çünkü netice itibariyle bu nakliye sektöründe her an bir problemle karşılaşabilirsiniz. Yani en basit örneği, diyelim ki her şey yolunda gitti. Gönderdiniz ama sonra da müşteri sizden ufak bir fatura değişikliği istedi. Bunu sağlayabilmeniz gerekiyor. Çünkü bu da müşterinin ihtiyacı. Buna da yardımcı olmamız gerekiyor. Çünkü biz nakliyeci olarak al bunu buradan oraya taşı, bu nakliye değil, bu hamallıktır. Önemli olan, başta da belirttiğim gibi, malzemenin üretiminden son noktaya gelişine kadar sorunsuz gitmesi gerekiyor. Ürettik, bitti mi? Hayır. Paketlendi, bitti mi? Hayır. Yüklendi, bitti mi? Hayır. Gümrüğe geçti. Gümrükte problem yaşadınız. Gümrükte yine etkin olmanız gerekiyor. Yani bizim şu an Türkiye'nin neredeyse 30 bölgesine yakın gümrükçümüz var. Yani o şekilde herhangi bir sıkıntıda müdahale etmeniz gerekiyor. Gümrüklendi, araba yola çıktı. Sınırda bilgi belge eksik. Müşterinize destek olmanız gerekiyor. Yani bunlar çok önemli. Yüklediğimiz malzemelerin sertifikaları vesairesi. Ayrıca mesela boşaltma yerindeki gümrük terminolojisini de bilmeniz gerekiyor. Neden bilmeniz gerekiyor? Mesela Irak'ta belli bir yaşın üstünde iş makineleri alınmıyor. Siz bunu yükleyip oraya gönderirseniz orada yani diyelim ki yani 20 yaşında bir tane finisher'ı yüklediniz, gönderdiniz. Misal veriyorum, 20 yaşında bir finisher çalışır, ne kadar çalışır onu da bilmiyorum işin açığı. Yani çünkü bizim yani uzmanlık alanımız nakliye. Gönderdiniz, hiçbir şekilde o aracın gümrüğünü yapamazsınız. Diyelim ki çöp olarak sattınız, onu bile satamıyorsunuz. Çünkü diyor ki bu iş makinesi olarak geçiyor. İşte mesela Türkmenistan'da 5 yaşın üstünde makineyi kabul etmiyor. Yani siz gidip 7 yaşında bir makine sokarsanız o makine Türkiye'ye geri dönmek zorunda. Bu sefer müşterinize maliyet doğar. Ne maliyeti? Buradan gidiş nakliye bedeli, oradan dönüş nakliye bedeli, döndüğünde uğraştığı mahreci iade olduğu bu malzeme, antrepo bedeli vesaire müşterinizin de en az 3 ay uğraştırırsınız. Burada dediğim gibi nakliyecinin bunlara hakim olması gerekiyor. Bunlara hakim olmayan bir nakliyeciyle çalıştığınız zaman ciddi anlamda başınız ağrıyacaktır. Bizi şu 3 kelime özetleyebilir. Birincisi tecrübemiz, ikincisi müşterilerimizin bize duyduğu güven ve üçüncü olarak da bilgi ağımız. İsterseniz bunları kısaca açıklayabiliriz. Tecrübeden kastımız sadece hani benim kendi tecrübemden bahsetmiyorum. Ekipteki o bölgelerde, bizim bu çalıştığımız bölgelerde mesela yaşayan arkadaşlarımız var, oranın gümrüklerini bilen arkadaşlarımız var. Bunların da bilgilerinden faydalanıp müşterimize en doğru bilgiyi vermeye çalışıyoruz. İşte demin bahsettiğim gibi işte makinelerin işte orada gümrüklemesi vesairesi, işte taşınması, bununla alakalı elimizden gelen, bizim gördüğümüz, çünkü taşıma yaptıkça bu tecrübe kazanılıyor. İşte bunları gördükçe, bu problemlerle karşılaştıkça biz de gördüğümüz problemlerden ve yaptığımız çözümlerden sonra müşterilerimize elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalışıyoruz. Karşılıklı güvene geçersek müşterilerimizin şöyle bir durum var. Bizim yani 10 yıllık müşterimiz var. 10 yıldan beri benimle devam eden yani. Normalde firma 2018
kuruluşta ama 10 yıldır beraber çalıştığımız firmalar var. Yani bunlar müteahhitlik firmaları, işte iş makineleri, işte proje firmaları var bu şekilde. Bunlarla karşılıklı güven neticesinde devam edebiliyoruz. Çünkü bunların zamanında biz problemlerini çözdük. İşte taşımalarında sıkıntılar yaşandı. İşte yere geldi kazalar da oldu. Kazalar olduğunda işte zararların karşılanmaları için elimizden geleni yaptık, karşıladık da. Bu güven neticesinde yıllarca devam edebiliyoruz beraber. Özellikle bu platformun kurulması için çabalayan arkadaşlara gerçekten teşekkür ediyorum. Burada hepimiz birbirimizi tanıyoruz. İşte bayramlarda olsun, seyranlarda olsun, önemli günlerde olsun arkadaşlar video çekiyor, gönderiyor, görüyoruz. Bazılarının dinamikleri, ben çoğunu yani tanımıyorum. Tanıdıklarım var arasında, beraber çalıştığım insanlar var. Hani dinamiklerini görüyorum. Gerçekten hoş bir şey. Yani inşallah bu oluşum giderek daha da büyür. Yani ve hem asfaltçılarda olsun, hem bu yani bizim iş yaptığımız nasıl söyleyeyim size, STK'larda olsun, işte bakanlıklarda olsun. İnşallah bu kabul gören bir platform olur. Yani benim dileğim odur. Bu yeni başlayan sezonda da inşallah arkadaşların işleri çok bereketli geçer. Onlar daha fazla taşıma yapar, daha fazla satış yapar ve inşallah biz onların daha fazla yüklerini alırız. Onu diliyorum.